Merhaba. Bugün size oyunlarda bölüm dizaynından bahsedeceğim. Bölüm dizaynı, oyun deneyimini etkileyen önemli bir unsurdur. Bu sunuda, bölüm dizaynının önemi, dikkate alınması gereken faktörler ve kullanılan stratejileri ele alacağız. Bölüm dizaynı önemlidir çünkü oyuncu deneyimini, oyun ilerlemesini ve zorluk dengesini ayarlar. Oyuncuların heyecan verici bir dünyayı keşfetmesini ve benzersiz deneyimler yaşamasını sağlar. Kurgusal bir hikayenin bölümlere bölünmesi, oyuncuların ilerleme hissini artırır ve motivasyon sağlar. Oyunun zorluk seviyesinin dengeli ve sürükleyici olmasını sağlar, oyunculara meydan okur. Bir bölüm dizaynı sürecini kısaca özetlersek, ilk başta tasarım düşüncesi oluşur. Sonrasında bu düşünceyi planlama şeklinde bir taslağa çevirebiliriz. Ondan sonra da bu içi boş alana eşyalar, düşmanlar ve küçük ayrıntılar yerleştirilir. Örnek olarak, birinci şahıs oyunlarının türlerine göre dizayn stili değişebilir. Aksiyon, bulmaca ve korku oyunları, amaçları doğrultusunda birbirinden çok farklı türde bölümler içerir. Rol yapma oyunlarından örnek verirsek bu türdeki oyunlar açık dünyaya sahip, karakter gelişimi ve yan görevler göz önünde bulundurularak oluşturulur. Biz bugün iki boyutlu oyunlarda bölüm dizaynı için TileMap kullanacağız. Bu araç, özellikle platform oyunları için büyük kolaylık sağlar. Yeni iki boyutlu proje oluşturdum. Buraya sağ tıklayıp 2D Object, TileMap, Rectangular seçeneğini seçiyoruz. Open Tile Palette ile paleti açalım. Bu az sonra işimize yarayacak. İnternetten 16'lık piksellere bölünebilen uygun bir resim indirdim. Google Görseller'den de bulabilirsiniz. Şimdi bu resmi parçalayalım. Öncelikle pixels per unit yerine 16 yazıyorum. Filtre modunu Point No Filter yapıyorum. Compression'da None olacak. Ve Sprite Mode'da Multiple. Bunları yapmamın sebebi, pixels per unit 16, çünkü sahnemize aktardığımızda, bir karenin içini tam doldurabilmesini sağlıyor. Filter Mode resmin hiç bulanık olmaması için ve Compression'da resmin en yüksek kalitede olması için. Sprite modu Multiple yapıyorum ki resmi bölebilelim. Hepsini yaptıktan sonra uygula diyoruz. Ardından Sprite editöre girelim. Burada type'ı Grid by Cell Size olarak seçiyoruz. Ardından kaça kaç böleceğimizi seçiyoruz. Slice dediğimizde işlem tamam. Uygula deyip buradan çıktık. Şimdi bu pencereden yeni TileMap oluşturalım. Resmi buraya bıraktığımızda paleti elde ettik. Buradan istediğimiz kareyi seçip bölüm dizaynını yapabiliriz. Ama bu şekilde tek tek seçerek yapmak çok uğraştırıcı. Bundan dolayı kural tile ile bunu kolaylaştırabiliriz. Asetlere sağ tıklayıp Create, 2D, Tiles, Rule Tile seçelim.
Bu pencereyi kilitliyorum ki asetlerden resim ekleyebilelim. İlk olarak varsayılan resmi ekliyorum. Bunun ne olduğu çok önemli değil. Alttaki listeye eklediğimiz resimlere kurallar vereceğiz. Bu kural taşını palete ekliyorum ve bir dikdörtgen çiziyorum ki kuralları koyarken görebileyim. Mesela bir sprite sol üst köşe ise bunun sol ve üstünde başka bir resim olamaz. Ok işareti bu tarafta bir resim olması gerektiğini belirtirken çarpı işareti ise burada bir resim olmaması gerektiğini belirtir. Bu tilemap'te 9 farklı olasılık var, tüm kuralları tamamlayalım. Artık bölüm dizayn ederken resimler otomatik olarak uygun şekilde eklenecek. İstediğiniz gibi bölümler oluşturabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.